Son günlerde interneti kasıp kavuran, Instagram'da, Twitter'da, Bin Kitap gibi yerlerde meşhur olan bir kitaptan bahsedeceğim size. Ama ben popüler diye almadım. Hatta popüler diye biraz mesafeliydim. Ama sonra Kemal Saray'ın tweetini gördüm, almaya karar verdim. Kitaba geçecek olursak, bu arada bir hatırlatma, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kitaba geçelim. Bahçıvan ve Ölüm. Kitap şöyle başlıyor. Babam bahçıvandı, şimdi bir bahçe. Şu cümleye bir bakın. Daha ilk satırda yazar bize ne anlatacağını söylüyor aslında. Babası öldü ve şimdi o artık toprağın bir parçası. Ama bunu söylerken kullandığı dil, seçtiği kelimeler, şimdi bir bahçe, ölümü bir son olarak değil, bir dönüşüm olarak anlatıyor. Babası artık yetiştirdiği, sevdiği bahçenin kendisi olmuş. Bu kitap ölüm hakkında bir kitap değil aslında. Sona eren bir hayat için duyulan hüzün hakkında. Ve biliyorsunuz böyle şeyler anlatırken, özellikle babalarımızdan bahsederken boğazımız düğümlenir. İşte yazar da bundan biraz kaçmak için babasının hastalık sürecini, son günlerini anlatıyor ama bir yandan da araya komik hikayeler sıkıştırıyor. Çünkü hayat böyle işte. Acı ve güzellik iç içe. Bir anda ağlıyorsunuz, bir anda gülüyorsunuz. Yazar bu dengeyi iyi sağlıyor. Sizi derin bir hüznün içine çekiyor ama aynı zamanda yaşamın kırılgan güzelliğini de gösteriyor. Kitapta çok etkileyici bir cümle var. Bizi çocuk olarak hatırlayan, son kişi de gittiğinde hala var olduğumuz söylenebilir mi? Düşünün bunu. Bizi çocukken tanıyan, o zavallı, sevimli, hayatı bilmeyen halimizde hatırlayan insanlar gittiğinde bizim o parçamız da yok oluyor aslında. Belki de ölüm sadece ölen için değil, geride kalanlar için de bir şeylerin ölümü. Anılarımızın yaşadığı son tanıdıklar gidince biz de biraz kendi geçmişimizden koparız. Gospodinov Bulgar bir yazar ama kitabı okurken bu bizim hayatımız dedim çok kez. Çünkü anlatılanların bize de uyan yanları var. Babaların sevgiyi göstermeyi bilmemesi mesela. Yazarın babasının da bizim babalarımız gibi duygularını göstermeyi bilmediğini anlıyoruz. Babalar çocuklara sarılmaz. Seni seviyorum demeyi bilmezler bizim coğrafyalarda. Sessizce severler. Ve belki de bu yüzden onları kaybetmek çok daha zor oluyor. Çünkü söylenmemiş o kadar şey kalıyor ki geriye. Kitapta şöyle bir cümle var. Şimdi her şeyin ötesinde kendimi bir de yuvasız kalmış hissediyorum. Baba özellikle erkek çocuklar için vazgeçilmez bir figür. Onun kaybı yaslandığımız dağın yok olması gibi bir şey. Çünkü ne kadar büyürseniz büyüyün, ne kadar güçlü olursanız olun, babanız varken kendinizi bir nebze daha güvende hissedersiniz. O gidince sanki bir anda koruyucusuz kalırsınız, yuvasız kalırsınız. Bu kısmı okurken biraz durakladım. Bir şiir yazmıştım, 5 yıl olmuştur. Babama ithaf etmiştim. Şiirin ismi Bayram Sabahı ve şöyle başlıyordu. Yaslandığım dağsın, yüzünü görünce bayram sabahına uyanıyorum. Onu hatırlattı. Yazarın kitabında güzel olan bir şey de şu. Ölümü karanlık bir son olarak değil, yaşamın kaçınılmaz döngüsünün parçası olarak anlatıyor. Ölüm ve yaşam birbirini tamamlayan iki unsur. Tıpkı ilk cümledeki gibi. Babası bahçıvandı, şimdi bahçe. Bu döngünün içinde bir süreklilik var. Kitapta bir cümle daha var, çok güzel. Görünüşe göre her ölümden sonra, her doğumdan sonra olduğu gibi dünya yeniden başlıyor. Düşünün bunu. Bir yakınınızı kaybettiğinizde dünya artık eskisi gibi değil. Renkleri değişiyor, anlamları değişiyor ve siz de yeniden doğuyorsunuz aslında. Başka biri olarak. Kayıpla birlikte yaşamayı öğrenen, belki daha olgun, belki daha kırılgan biri. Kitabı okurken araya giren hikayeler çok hoşuma gitti. Yazar babasıyla ilgili anıları anlatırken aslında Bulgaristan'ın tarihini, toplumsal dönüşümleri, gelenekleri de anlatıyor. Mitolojik ögeler var, aile hikayeleri var. Bütün bunlar birleşince ortaya sadece bir ölüm hikayesi değil, bir yaşam hikayesi çıkıyor. Ve bu yaşam hikayesi sizi dönüp kendi hayatınıza, kendi kayıplarınıza, kendi anılarınıza bakmaya zorluyor. Ben bu kitabı okurken kendi babamı düşündüm. Dedem aklıma geldi. Dedemi de kanserden kaybetmiştik. Kaybettiğim yakınlarımı hatırladım ve şunu fark ettim. Yaz aslında bir tür sevgi dili. Birinin yasını tutarken onu ne kadar çok sevdiğinizi anlıyorsunuz. Bahçıvan ve ölüm size bir şey bırakıyor. Bitirdikten sonra etkisi devam ediyor. Kahvenizi içerken, pencereden dışarı bakarken birden aklınıza geliyor kitaptaki bir cümle. Ve düşünmeye başlıyorsunuz. Yaşam nedir? Ölüm nedir? Kayıp nedir? Anı nedir? Bu kitap bize şunu hatırlatıyor. Ölüm hayatın karşısında değil, bir parçası. Ve belki de yaşamı bu kadar değerli kılan onun geçici oluşu. Biliyorsunuz ya, sonsuz olan hiçbir şey değerli olamaz derler. İşte yazar bunu çok güzel anlatmış.
Eğer derin, düşündürücü, içinize işleyen kitaplardan hoşlanıyorsanız Bahçıvan ve Ölüm'ü mutlaka okumalısınız. Ama hazırlıklı olun. Bu kitap sizi rahat bırakmayacak. Belki gözyaşlarınıza da sebep olacak. Ama bu gözyaşları hatırlama gözyaşları, sevme gözyaşları, yaşadığımızı hissetme gözyaşları. Son olarak şunu söyleyeyim. Bazen en zor şeyler hakkında konuşmak, onları anlamak için en iyi olur. Ölüm, kayıp, yas, bunlar üzerine konuşmazsak işimize büyür, ağırlaşır. Ama bir kitap sayesinde bu karanlık sularda yürüdüğünüzde bir nebze daha hafiflersiniz. Umarım bu kitabı okursunuz ve belki sizin de içinize dokunan cümleler olur. Varsa sizin de böyle etkisini uzun süre hissettiğiniz kitaplar yorumlarda benimle paylaşın. Okuyalım, konuşalım birlikte. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, edebiyetle kalın. Kendinize iyi bakın.